Merhaba arkadaşlar. Bugün hurda bir bisikleti elektrikli bir kargo aracına dönüştüreceğiz. Hem hafif hem de gayet kullanışlı bir elektrikli kargo aracı olacak. Bu hurda bisikleti Ferhat abi mal sen bundan bir şeyler yaparsın diyerek bana hediye etmişti. Ben bundan çok güzel bir araba yaparım demiştim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Önce bisikletin üzerinde bana gerekli olmayan bütün malzemeleri çıkartacağım. Önce jant ve lastikleri çıkartıyorum. Arkadaki vites tertibatı da benim hiçbir işime yaramayacak. O yüzden onları da çıkartıyorum. Bisikletin ön tarafındaki maşayı da keserek çıkartıyorum. Geriye kalan direksiyon parçasını kullanacağım. Bisikletin zincirine de ihtiyacım olmadığı için zinciri de çıkartıyorum. Hurdacıdan aldığım elektrikli bisiklet motoruna yapacağım arabaya uygun olacak bir şekilde maşa yapıyorum. Bu maşayı yapabilmek için yine elektrikli bisiklet parçası olan eski maşaların üzerine profil demir kaynatıyorum. Uzunluğu kestiğim bisiklet maşasına göre ayarladım. Bisikletin arkasına küçük bir kasa yapacağım. Onun için profil demirleri ilk önce dikdörtgen bir şekilde kaynaklıyorum. Kasanın ölçülerini kendime göre belirledim. İstenirse daha küçük veya daha büyük de yapılabilir. Kullandığım profiller 30'a 30 ve 1,5 milimlik. Yani o kadar ağırlık oluşturmuyor. Kasanın şasisini hazırladıktan sonra alt kısmına ikişer tane delik deliyorum. Bu delikleri tekerleğin içerisindeki milin genişliği kadar genişletiyorum. Tekerlekler kasanın şasisine değmesin diye mile eski bir su borusundan bir parça keserek bu mile yerleştiriyorum. Böylelikle jant kasaya temas etmeyecek. Delmiş olduğum deliklere iki tekeri de takıyorum. Güzelce kaynak yapıp sağlamlaştırıyorum. Kasayı büyük ölçüde tamamladık. Şimdi hurda bisikleti kasaya sabitliyoruz. Bisikletin kendi şasisini bizim yapmış olduğumuz kasaya direkt kaynaklıyorum. Daha sonra bu kaynakları sağlamlaştıracağım ve oraya profil demir atacağım. Yoksa bu şekilde kolaylıkla kopar. Bisikletin ön tarafına kendi hazırlamış olduğumuz elektrikli bisiklet maşasını kaynaklıyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi elektrikli bisiklet şasisini kasaya sağlamlaştırıyorum. Artık bisikletimizin metal işlemleri bittiği için metal kısımlarını boyuyorum. Bisikletin pedallarını özellikle kesmedim. Böyle görüntüsü daha güzel ve ayaklarımızı bu pedala koyabileceğiz. Boyama işlemi bittikten sonra kasayı suya dayanıklı kontraplakla kaplayacağım. Zemin kısmını akıllı cıvatayla sabitliyorum. Ön tarafında küçük bir kısmına küçük bir bagaj yapacağım. Buraya elektrikli bisiklet beynini ve aküleri yerleştireceğim. Yine bunları da akıllı cıvatayla sabitliyorum. Elektrikli bisikleti çalıştırmak için gerekli olan 3 tane aküyü hazırlamış olduğum kutuya sabitleyeceğim. Önce bir ölçü alıyorum. Ona göre kutumu hazırlayacağım. Yine kutunun da kenarlarını boyuyorum. Kasanın etrafında şerit kumaş bantla dolanacağım. Etrafını komple suntayla dönebilirdim ama böyle görüntüsü daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde yapmaya karar verdim. Ama tabii ki bu şekilde arka tarafa küçük malzemeler koyamazsınız çünkü şeritlerin arasından düşer. Ama arka tarafa 2 tane damacana su sığabiliyor. Onları rahatlıkla taşıyabiliriz. Bantlar kaymasın diye arka tarafından akıllı cıvatayla sabitliyorum. El frenini takıyorum. Zaten elektrikli bisiklet üzerinde sadece LG'yi bisikletimizi takmak kalıyor. Elektrikli bisikletin motorundan çıkan sensör ve güç kablosunu maşaya sararak arka tarafta hazırlamış olduğum kutuya götürüyorum. Kutunun üzerinde invertör bağlantılarını yapıyorum. Yani motorun sürücüsü. Burada bağlantılar çok karışık. Çünkü ben bunları hurdalardan aldığım için kabloların hiçbir şekilde soketi yok. Bütün kabloları kendim ekleyerek nerenin neresi olduğunu buldum ve ona göre bağlantılarımı yapıyorum. Burada çok karışık gözükebilir ama siz hazır beyin alırsanız sadece soketleri takmak sizin için yeterli olacaktır. Elektrikli bisiklet sürücüsünü de yine akülerin yanına sabitliyorum. Bisiklete ileri geri hareketi verebilmesi için bir tane buton bağlıyorum. Artık bisikletimizi tamamladık. Şimdi test etme zamanı. Bizce gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.